Merhabalar, ben Zehra. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle glutensiz erişte tarifimle birlikteyim. Uzun bir aradan sonra kendimi yaparken sizlere de yine video almak istedim. Bana destek olmak amaçlı kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenip yorum yaparsanız çok memnun olurum. Buyurun hep birlikte tarifime geçelim. ...12 adet yumurta kırdım. 12 adet yumurtayı bir güzel çırptım ve ölçü kabımda ölçtüm. Çünkü aynı miktarda su ve süt kullanacağız. Sonra 200 milim suda, içme suyunda 1 yemek kaşığı kaya tuzu erittim. Üzerine ise yine yumurtalarla aynı oranda olması için süt ile tamamladım. Yani ikisi de su ve süt 550 milim. İkisini de ekledim. Daha sonra bunları bir güzel çırptım. Üzerine ise glutensiz unlarımı ekledim. Ben burada 550 gram kara buğday unu kullandım. 1 kilo da glutensiz un kullandım. Her zaman kullandığım glutensiz undan, halk ekmek unu glutensiz undan kullandım. İkisini uzun bir süre hamur yoğurma makinemde yoğurdum. Neredeyse 10 dakika kadar yoğurdum. Yoğurduktan sonra kıvam bu şekilde olması lazım. Yine böyle kek kıvamında olması gerekiyor. Yapışkan kek kıvamında bir hamur elde ettim. Daha sonra ise hamuru toparlamam için masama 1 su bardağı glutensiz un serptim. Üzerine kek kıvamındaki hamurumu ekliyorum. Daha sonra ise 1 su bardağı da üzerine glutensiz un ekledikten sonra bunların hepsini yedirene kadar bir güzel masada toparladım hamurumu. Bu sayede burada hamuru toplarken de kulak memesi kıvamına gelmiş olacak. Hamuru açabilmemiz için bu kıvamda olması gerekiyor. Burada atlamadan izlerseniz hamurun nasıl kıvam aldığını, kulak memesi kıvamına geldiğini göreceksiniz. O yapışkan bir hamurun nasıl toparlandığını göreceksiniz. Bu sayede yaparken de Zehra'nın benimki neden olmuyor diye sormazsınız. Çünkü videonun başı izleniyor, sonu izleniyor ve benimki neden olmadı. Burada aslında ayrıntılı izlemeniz gereken kısım bu kısım. Hamurun nasıl toparlandığını izleyin. Sıkılmadan. Ben sıkılmadan sizler için çektim. Masadaki bütün unu yedirdim ve hamurum bayağı güzel oldu. Kulak memesi kıvamında yumuşacık bir hamur oldu. Glutensiz erişte yaparken siz de birinden yardım alarak yapın. Ben annemle yaptım. Gerçekten meşakkatli bir iş. Hamuru yoğurması var, hamuru toparlaması var. Beze yapıp sonra bunları açması var. Açtıktan sonra pişirmesi gerekiyor. Bakın hamurum çok güzel toparlandı. Daha sonra ise bunları uzun bir rulo yaptım. Sonra kestim ve bezelere ayırdım. Burada bezeleri ayırırken ben saçta pişirdim. Siz de kullanacağınız sacın büyüklüğüne göre bezelere ayırın. Ben saçımın büyüklüğüne göre yaptım. Yani 11 adet bezem çıktı. Sonra bezleri yaptıktan sonra da üzerine bir bezle örttüm. Çünkü hamurumuz biliyorsunuz çabucak kuruyor. Ve bezeleri elimize teker teker aldıktan sonra da yine her defasında da bezeleri yine elimizle yoğurup ondan sonra açın. Bakın bayağı oldu. Yine burada her bezemi yaparken teker teker yine avuç içimle yoğuruyorum. Glutensiz hamuru yaparken her videomda da söylüyorum. Hamur tamamen pişmiş, hazır hale gelene kadar elinizi hamurdan çekmiyorsunuz. Ne kadar yoğurursak o kadar güzel kıvam oluyor. Hamurumuz da bir o kadar güzel açılıyor. Burada da kesmeden izlerseniz hamuru nasıl avuç içimle şekillendirdiğimi, yoğurduğumu görürsünüz. Dediğim gibi 11 adet beze çıktı. Bu bezelerimi de şimdi teker teker açıp sonra da saçta pişireceğim. Yine altını ve üzerine çok az
unlayarak bezelerimi açacağım. Burada biraz bana sert geldi. Tekrar elimle yoğurdum. Tekrar aynı şekilde unladım ve açıyorum. Burada yine ben merdane ile açıyorum. Oklava ile açmanıza gerek yok. Çünkü o kadar ince bir hamur açamayacağız. Göreceksiniz. Açılırken çünkü yırtılıyor ya da yapışıyor. O yüzden glutensiz hamur yaparken merdane kullanmak her zaman daha mantıklı. Hamuru açarken de devamlı altın üstünü çevirerek açın. Çünkü bir taraf açarken diğer taraf yapışacaktır. Çok az elinizle unlayarak açabilirsiniz. Açtıktan sonra oklavama alıp kızgın sacıma koyuyorum. Burada da pişirmek çok az pişireceğiz. Sadece böyle ıslaklığının gitmesi yeterli olacak. Yani neminin gitmesi hamurun. Çok az bir tarafı pişireceğiz. Diğer tarafı da bakın çevirirken kırılıyor da. Hiç önemli değil. Çünkü glutensiz unla oynamak çok kolay olmuyor. Bunu da kırıldı ama diğerini pişirirken kırılmadı. Yani kırılınca moraliniz bozulmasın. Zaten bunları keseceğiz teker teker. Kara buğday kullandığım için de çok çabuk kırıldı burada. Sadece glutensiz unla yapsaydım hiç kırılma da olmazdı. Ama ben daha lezzetli olması için kara buğday da kullandım. Bakın bunu çevirirken hiç kırılma da olmadı. Burada sağ olsun annem hep bana yardımcı oldu. Siz de yanınızda bir yardımcıyla açarsanız, keserseniz çok daha kolay olacaktır. Sonra pişen hamurlarımızı, yufkalarımızı bu şekilde uzun uzun bıçakla kesip sonra bu uzun uzun kestikten sonra üst üste koyacağız. İnce bir şekilde erişte şeklinde keseceğiz. Ben burada hep sizlere video almak istedim. Video aldığım için de annem keserken gösterdim sizlere. Ne kadar ince kesersek o kadar güzel olacaktır hamurlarımız. Glutensiz eriştelerimiz hazır. Bunları böyle kestikten sonra ben bunları balkonuma serdim. Sofra beziyle balkonuma serdim. Bir haftada kuruttum. Devamlı gidip gelip yani alt üst ederek kuruttum. Bu çok önemli. Hamurun her tarafının kurumuş olması gerekiyor. Eğer kurumaz, nemli kalırsa hamurunuz çok çabuk küflenecektir. Bu nedenle de uzun süre saklayamazsınız. İyice kuruduğundan emin olduğunuz zaman sonra bunları bir bez torbaya alacağız ve kaldıracağız bunları. Kuruyan hamurlarımı daha sonra bez torbama koydum. Bez torbama koyduktan sonra da bir tane karton kolye koydum. Bu şekilde 2 sene 3 sene saklayabilirsiniz. Hiçbir şey olmuyor. Şimdi afiyetle yiyebilirsiniz. İnşallah sizler için de yararlı bir videom olmuştur. Videomu izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.